Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane mi şahane, güzel mi güzel, gösterişli mi gösterişli bir çeyizlik şal yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizin ismi İstiridye şal modeli. Ben incili yaptım. Sizler ister incili isterseniz de incisiz yapabilirsiniz modelimizi. Modelimizden yelek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi şal da yapabilirsiniz. Hani tercih tamamen size kalmış. Evet, bu şahane şalı sizlerle birlikte örmekten gerçekten zevk duyacağım arkadaşlar. Sizlere de anlatabildiğim kadar anlatacağım. Evet, kanalımı da ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelip yorum beğeni bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben tek renk bu rengi çalışmak istedim. Sizler krem rengi, beyaz rengi, pembe rengi istediğiniz renkte modelimizi çalışabilirsiniz. Şöyle şal ipim var. Alize Angora Gold. Simsiz kullandım ben. İpim bu vardı benim. Sizler simli de yaparsanız gerçekten çok güzel duracaktır. Şöyle renk koduna da gelirsek, soran arkadaşlarım için Color 542 numara renk tonumuz var. Şöyle dediğim gibi ben inci kullandım. 8 milim ebatında inciler kullandım. İncimiz bu şekilde. Tığımız da 2 numara tığ arkadaşlar. Evet, malzemelerimizi de saydıysak hadi o zaman şalımızın yapımına başlayalım. İpimi aldım. Şimdi boncuğumuzu ipimize takacağız. Siz hepsini birlikte de takabilirsiniz. Ben böyle motif olduğu için tek tek takıp o şekilde örgümü yapıyorum. Hemen şöyle bir sabitleme zincirimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincirimi çektim. Boncuğumuzu bu şekilde hemen aldım ve içerisine bir adet sık iğnemi yaptım. Küçük bir örümcek şeklinde oluyor boncuğumuzun aldığımız tarafı. Hemen ilk baştaki zincirime ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Burası püf noktalı arkadaşlar. Tığ başı aldım. Hemen yuvarlağımızın içerisine ipimi aldım. Biraz çekip ikilikte trabzan yaptım. Milbaşı aldım. Yuvarlağımızın içerisine biraz çekip milbaşı aldım. Hani direkt çekmiyorum. Dikkat ettiyseniz biraz uzatıp o şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Tam 22 tane trabzan yapacağız. Biz şu an 3 çektiğim zincirimle birlikte 2, 4, 5. trabzanımdayım. Hemen 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 trabzanımı çekmiş olduğum zincire yaptım. Hemen tekrar devam ediyorum. Kalan trabzanlarımı da şu örümceğimizin şu kısmına, örümcek yapmıştık incimizin, oraya yapacağız. 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22. trabzanımı da yaptım. Şu ortası bu şekilde dursun diye uzatarak yaptık trabzanlarımızı ve çok şık bir görüntüsü oldu. Şimdi şu 3 zincir çekmiştik. Onun içerisine 3. zincire içeriye girip ilmek kaydırarak yuvarlağımızı birleştirdik. Şimdi burada sık iğne yapacağız. Fakat sık iğnemizi giderek değil tersine giderken yapacağız arkadaşlar. Ters sık iğne yapacağız. Hani bir deyim vardır. Eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Evet, biz de şu an tersine gideceğiz. Ters sık iğne nasıl yapılıyor bilmeyenler için göstereyim. Normalde şu öndeki boşluğa gireceğimize bir arkasındaki boşluğa girerek sık iğnemi yaptım. Daha sonra bir arkasındaki boşluğa girerek sık iğnemi yaptım. Şöyle aradaki boşluklara giriyoruz. Tepelere değil arkadaşlar. Boşluğa girdim. Sık iğnemi yaptım. Boşluğa girip sık iğnemi yaptım. Sırasıyla dediğim gibi tersine giderekten her boşluğa batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Hani bu modelimizde sık iğnelerimizi bu şekilde yapacağız. Evet. Şöyle her boşluğa sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. 22 trabzan yapmıştık. 22 adet de boşluğumuz var. Hiç boşluk atlamadan hepsine sık iğnelerimizi bu şekilde ters giderek yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Çok kolay. Evet, son boşluğumuza da sık iğnemizi yaptık. Bakın çok da güzel bir görüntü oldu. Şimdi midyemizin yapraklarını yapmaya başlayacağız. Bu bizim orta göbeğimiz. Şimdi birinci yaprağını yapacağız. Şöyle tuttuğumuz zaman şu 3 zincir değil, bir önündeki zincire şöyle arkadan, şöyle göstereyim. Arkadan belinden bu şekilde alıp bir sık iğne yaptık. Bu bizim birinci sık iğnemiz oldu. Hemen ikinci trabzanımızın şu arka belinden girip ikinci sık iğnemizi yaptık. Bir başı aldık. Hemen üçüncü trabzanımızın belinden girip buraya bir çakma trabzan yapıyoruz. Yani hepsini birlikte bu şekilde aldık. Hemen tekrar tığ başı aldım. Şöyle sıradaki trabzanımın belinden dolayıp hepsini birlikte çakma trabzan yaptım. Şimdi 2 tane normal sık iğne yaptık. 2 tane çakma sık iğne yaptık. Hemen son yapmış olduğumuz sık iğnemizin içerisine milbaşı alıp aynı yere tekrardan bir çakma trabzan yaptık. Yani sayımız burada 5'e çıktı. 5.'yi yaptık. Tekrar milbaşı alıyorum. Sıradaki trabzanın belinden, arkadan belinden girip ikilikte trabzan yapıyorum. Tekrardan milbaşı aldım. Sıradaki trabzanın belinden girip ikilikte trabzan yaptım. Tekrar milbaşı aldım.
sıradaki trabzanın belinden girip ikili trabzan yaptım. Hemen bir başı aldım. Aynı trabzanın içerisinden bir adet trabzan daha yapıyoruz ikilikte. Yani 2 tane 1 2 3 ikilikte trabzan yaptım. Dördüncü trabzanımızı da tekrar aynı yerin içerisine yaptım. Şimdi tığ başı aldım. Sıradaki trabzanımıza bu sefer de üçlükte 1 2 üçlükte trabzan yaptım. Tığ başı aldım. Sıradaki trabzanımızın belinden dolayıp 1 2 üçlükte trabzan yaptım. Tekrar tığ başı aldım. Sıradaki trabzanın beline girip 1 2 üçlükte trabzan yaptım. Tekrar tığ başı aldım. Aynı aldığımız trabzanımızın içerisine 1 2 üçlükte tekrar trabzanımı yaptım. Ne yaptık arkadaşlar? 2 tane düz sık iğne, 2 tane çakma trabzan sık iğne yaptık. Üçüncü çakma trabzanımıza tekrardan aynı yerin trabzanımıza yaptık. 3 tane ikilikte trabzan yaptık. Dördüncüyü aynı yerin içerisine yaptık trabzanımızı. 3 tane teklikte tek dolayaraktan üçlükte trabzan yaptık 3 adet. Dördüncüyü aynı yerin içerisine yaptık. Ve tığ başı dolayıp sıradaki trabzanımızın içerisine üçlükte trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Hemen üçüncü trabzanımızı yaptık. Dördüncü trabzanımızı yaptım ve beşinci trabzanımı yaptım. Evet, bu şekilde tamamladık yaprağımızı. Toplamda 18 adet buraya trabzan yapmış olduk. Şöyle sayalım isterseniz. Şu birincisi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 tane trabzanımızı bu şekilde yaptık. Tekrar anlatayım. 2 tane düz sık iğne yaptık. 2 tane normal çakma trabzan yaptık. Üçüncüyü yine aynı yere yaptık. 3 tane ikilikte trabzan yaptık. Dördüncüyü aynı yere yaptık. 3 tane üçlükte trabzan yaptık. Dördüncüyü aynı yere yaptık. 5 tane üçlükte tek tek trabzanımızı yaptık. Yaprağımızın birini de böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne yapıyoruz. Alt tarafta yaptığımız gibi 18 tane şöyle boşluğumuza ters sık iğnemizi yapıyoruz. Dördüncü, beşinci, altıncı, şöyle aralara batıyoruz, tepelere değil. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Gördüğünüz gibi birinci yaprağımızı tamamen bitirdik. Şöyle ters çeviriyoruz. Şu ilk başladığımız üçlü zincire şöyle girip ilmek kaydırarak bir zincir çekiyoruz. Bunu buraya sabitlemiş olduk.
Tekrardan ters çevirip ikinci yaprağımıza başlayacağız. İkinci yaprağımıza başlarken de şu ilk yapmış olduğumuz trabzanın yani sık iğnenin belinden dolayıp bir sık iğne yapıyoruz. Hemen ikinci sık iğnemizi yaptık. Bir başı dolayıp hemen sıradaki trabzanımızın şöyle belinden dolayıp bir çakma trabzanımızı yaptık. Bir başı aldım. Hemen sıradaki trabzanımızın içerisine girip ikinci çakma trabzanımızı yaptık. Tekrar milbaşı dolayıp aynı trabzanımızın bu şekilde içine girip üçüncü trabzanımızı yaptık. Yani aynı yere iki defa yapmış olduk. Şimdi milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. Milbaşı aldım. Sıradaki trabzan beline dolayıp ikinci trabzanımı yaptım. Milbaşı dolayıp üçüncü trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. Milbaşı alıp dördüncü ikilikte trabzanımı aynı yerin içerisine yaptım. Tekrar milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımıza 3 defa da trabzanımı yaptım. Tekrar milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza 1 2 3'lükte trabzanımı yaptım. Milbaşı alıp 3. trabzanımı sıradaki trabzana yaptım. Tekrar milbaşı aldım. 4. trabzanımızı aynı trabzanımızın içerisine yapıyoruz ve 4 tane üçlü trabzanımız oldu. Şimdi milbaşı alıyorum. Sırasıyla 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci trabzanım, hemen ikinci trabzanımı yaptım. Burada sırasıyla yapıyoruz artık arkadaşlar. Üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım ve beşinci üçlükte trabzanımı yaptım. 2 tane kaldı burada gördüğünüz gibi. Şimdi zincirimizi çektik. Ters sık iğne ile bütün trabzan boşluklarımıza, tepelerine değil arkadaşlar, boşluklarına girip ters sık iğne ile 18 tane bu şekilde boşluklara girerek başa döneceğiz. Her boşluğumuza ters sık iğne yapıyoruz. İkinci yaprağımızı da tamamlamış olacağız. Evet. On sekizinciyi de bu şekilde yaptım. Hemen gene ters çeviriyoruz. Az önceki bağladığımız yere tekrardan ipimizi bağlayacağız. Şöyle aynı yerin içerisine ilmek kaydırarak bir adet zincir çekip geriye dönüyorum. İkinci yaprağımızı tamamladık. Yani şu orta göbeği saymazsak ikinci yaprağımız. Hemen aynı işlemi tekrardan yapacağız. Şöyle ilk trabzanımızın içerisine şöyle arkasından bir sık iğne yaptık. Hemen sıradaki trabzan arkasından ikinci sık iğnemizi yaptık.
Üçüncü trabzanımızdan milbaşı alıp çakma trabzan yapıyoruz. Yani hepsini birlikte alıyoruz. Tekrar milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımıza tekrardan çakma trabzanımı yaptım. Milbaşı alıp üçüncü çakma trabzanımızı aynı trabzanımızın içerisine yaptım. Milbaşı aldım. Tekrar sıradaki trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. Milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. Milbaşı alıp üçüncü ikilikte trabzanımı yaptım. Milbaşı alıp aynı yerin içerisine dördüncü trabzanımızı yaptık. Milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımızın içerisine 1, 2, üçlükte trabzan yaptım. Hemen milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımızın içerisine 1, 2, üçlükte trabzan yaptım. Milbaşı alıp sıradaki trabzanımızın içerisine üçlükte trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımızı aynı yerin içerisine girerek yapıyorum. Şimdi milbaşı alıp tekrardan 5 adet trabzanımıza üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımızı yaptım. Ve beşinci trabzanımızı da yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Ters sık iğne ile tekrardan başladığımız noktaya döneceğiz. Bütün trabzan boşluklarına, tepelerine değil arkadaşlar, şöyle boşluklarına batarak trabzanlarımızı bitirmiş olacağız bu şekilde. Şöyle atlamadan 18 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Şöyle atlamadan bütün boşluklara batıyorum. On sekizinci sık iğnemizi de yaptık. Evet, üçüncü yaprağımızı bitirdik. Şimdi ters çeviriyorum. İki tanesini başladığımız üçlü trabzana sabitlemiştik. Şimdi bir yanındaki trabzanımızın içerisine ilmek kaydırarak sabitliyoruz. Bir adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi dördüncü yaprağımızı başlayacağız. Hemen sıradaki trabzanımızın içerisine sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi yandaki trabzanımızın arkasından girip bir sık iğne daha yapıyoruz. Milbaşı alıp yandaki trabzanımıza çakma trabzan yapıyoruz. Milbaşı aldım. Yandaki trabzanımıza ikinci çakma trabzanımızı yaptık. Milbaşı alıp aynı trabzanımızın içerisine girip üçüncü çakma trabzanımızı yaptık. Milbaşı aldım. Sıradaki
trabzanımıza ikilikte birinci trabzanımı yaptım. Hemen ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Aynı yerin içerisine ikilikte bir trabzan daha yapıp dördüncü trabzanımızı yaptık. Milbaşı aldım. Hemen sıradaki trabzanımıza üçlükte birinci trabzanımı yaptım. Hemen ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımızı aynı yere batarak yapıyoruz. Tekrar milbaşı aldım. 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. Hemen ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü ve de beşinci trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektim. Şöyle hanımlar. Şimdi ters sık iğne ile tekrardan başa kadar geleceğiz. Şöyle ilk boşluğumuza giriyorum, ilkini. Hemen yanındakine giriyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Sırasıyla her boşluğumuzu ters sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle zaten belli gireceğiniz yerler. Evet, sıra başına kadar bu şekilde ilerliyoruz. Başladığımız yere de battık. Şimdi ters çeviriyorum. Az önceki sabitlediğimiz aynı trabzana tekrardan sabitliyoruz. Şöyle ilmek kaydırarak bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Dördüncü yaprağımızı da bitirdik. İkisini ilk başladığımız üçlü trabzana sabitledik. İkisini yandaki trabzana bağlayarak sabitledik. 2 yaprağımız kaldı. Onu da bir yandaki trabzana sabitleyeceğiz arkadaşlar. 2 2 2 olarak da devam edecek. O da bir püf noktası. Şimdi 5. yaprağımıza başlamak için şöyle ilk sık iğnemizi yapıyoruz. İlk sık iğnemizi trabzanımızın beline yaptık. Hemen yanına ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza çakma trabzan yaptık. Milbaşı doladık. Sıradaki trabzan belimize ikinci çakma trabzanımızı yaptık. Tekrar milbaşı alıp aynı yerin içerisine bir çakma trabzan daha yapıyoruz. Milbaşı aldım. Şimdi sıradaki trabzanımıza ikili trabzanımızı yapıyorum. Hemen milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza bir ikili trabzan daha yapıyorum. Milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza üçüncü ikilikte trabzanımı yapıyorum. Milbaşı alıp aynı trabzan yerine, aynı yaptığımız yere dördüncü ikilikteki trabzanımızı yapıyoruz. Milbaşı aldım. Hemen üçlükte 1 2 üçlükte trabzanımı yaptım. Bir yandakine, bir yandakine 1 2 üçlükte milbaşı alıp
bir yandaki trabzanımıza 1 2 üçlükte trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımı aynı yerin içerisine bu şekilde yaptım. Tekrar milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza birinci, sıradaki trabzanıma ikinci, sıradaki trabzanıma üçüncü, sıradaki trabzanıma dördüncü, sıradaki trabzanıma beşinci trabzanımı yaptım. Sayımızı 18'e tamamladık. Şimdi bir zincir çekip ters sık iğne ile geri geri gideceğiz. Hemen ilk boşluğuma girdim. Şöyle her boşluğumuza sık iğnelerimizi ters bir şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Sayımız belli zaten. 18 sık iğne ters bir şekilde yapıyoruz. Başladığımız yere kadar evet, ters döndürüyoruz. Şimdi 5. yaprağımızı da şu sıradaki trabzanımıza bağlayacağız. Şöyle girip ilmek kaydırarak bir zincir çekiyor, geriye dönüyoruz. Evet, son yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Şu ortayı saymıyoruz. Orta 1 2 3 4 5 yaprak yaptık. Son yaprağımızı da aynı şekilde yapıp istiridyemizi bitireceğiz. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına ikinci sık iğnemi yaptım. Milbaşı alıp çakma trabzanımızı yaptım. Milbaşı alıp sıradaki trabzanımıza çakma trabzanımızı yaptım. Tekrar milbaşı alıp aynı yaptığımız çakma trabzanın içerisine bir çakma trabzan daha yapıyoruz. Sıradaki trabzanımıza ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzanıma ikili trabzanımı yaptım tekrardan. Üçüncü trabzanımızı yaptım. Hemen milbaşı aldım. Dördüncü trabzanımızı da aynı yerin içerisine girip yaptım. Milbaşı aldım. Hemen yandaki trabzan tepesine, yani arkadan doluyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzan yaptım. Hemen bir yandakine bir daha üçlü trabzan yaptım. Milbaşı aldım. Hemen dördüncü trabzanımızı da aynı yerin içerisine yapıyoruz. Şimdi milbaşı alıp 5 adet trabzanımıza tekrardan üçlü trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncü, hemen dördüncü trabzanım ve beşinci trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ters sık iğne olarak her boşluğa girip motifimizi bitireceğiz. İlk motifimizi yapmış olacağız arkadaşlar.
Hiç kesmeden yaptım bu motifimizi. Tam anlamıyla yapın diye arkadaşlar. Bu şekilde geri geri sık iğnelerimizi her boşluğa yapıyoruz. Evet. Burada sayıları takip ederseniz hiçbir şekilde yanılma yapmazsınız. Çok da kolay bir şekilde ilerlersiniz. Son boşluğumuza da girdik. Şöyle ters çevirip aynı yapmış olduğumuz trabzanımızın içerisine ilmek kaydırarak bir zincir çektim. Burada artık ipimizi bu şekilde kestik. Arkada ipimizi kaybedeceğiz. Kaybederken şöyle sırayla, çünkü arkanın da düzgün görünmesini istiyoruz. Şöyle aradaki iplerimizi çekerek evet, buraya kilitledim ipimi. Şöyle dibinden de kesip, bakın arkası da düzgün bir şekilde oldu. Öndeki motifimiz de harika bir motif haline geldi. Evet, şimdi birlikte ikinciyi de başlayacağız. Birleştirmesini de göstereceğim arkadaşlar. Çünkü şalımızın birleştirmesi de çok önemli. Hemen ipimi, incimi takıp geliyorum. Evet, incimi taktım ipime. Hemen sabitleme zincirimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Şöyle incimi alıp içerisine bir sık iğne yapıp sabitledim. İlk baştaki zincirimin içerisine bu şekilde birleştirerek bir yuvarlak elde ettik. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ipimizi de temiz görünmesi için arada yürüteceğim arkadaşlar. Buradaki püf noktasını bir daha hatırlatmak istiyorum. Dolgu yapacağız arkadaşlar. İkilikte trabzan yapacağız. Fakat ilk trabzanımızı şöyle biraz çekip ikilikte trabzanımı yapacağım. Şöyle girince çekip ikili trabzanımı yapacağım. Şu ortanın düzgün görünmesi için çekip bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapacağız. Hemen 5.'yi yaptım. Hemen uzatıp trabzanımı yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 trabzanımı bu şekilde 13. trabzanımı zincirimin içerisine yaptım. Kalan trabzanlarımızı şöyle incimizi bu tarafa doğru getirip şuradaki incimizdeki boşluğa yapacağız. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve son 22 adet
trabzanımızı bu şekilde doldurduk. Dediğim gibi püf noktası, ilk çekeceğimiz trabzanımızı uzatarak çekip şu görüntüyü elde edeceğiz. Hemen ilk 3 tane yapmış olduğumuz zincirin içerisine girip ilmek kaydırarak bir zincir çektik. Burada yuvarlağımızı kapattık artık. Hemen ters sık iğneler yapacağız. Şöyle bir boşluğa girdim. Hemen yandaki boşluğa girdim. Yandaki boşluğa girdim. Bu şekilde ters sık iğnelerle yuvarlağımızı başladığımız yere kadar getireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi bu ters sık iğne arkadaşlar. Her boşluğa gireceğiz. Trabzan tepesine değil arkadaşlar. Şöyle boşluğa gireceğiz. Evet. Hepsini ters sık iğne ile dolandım. Şimdi hemen bu tarafa devam edeceğiz. Tersine değil, düzüne devam edeceğiz. Bundan sonra sıradaki trabzanımızın şöyle arkadan beline dolanarak bir adet sık iğne yaptık. Sıradaki trabzan belimize ikinci sık iğnemizi yaptık. Bir başı aldık. Hemen sıradaki trabzanımızın beline çakma trabzan yaptık. Tekrar doladık. İkinci çakma trabzanımı yaptım. Üçüncü çakma trabzanımı aynı trabzanımızın içerisine yaparak üçüncüyü yaptık. Bir başı doladım. Sıradaki trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. Sıradaki trabzanımıza ikilikte trabzan yaptım. İkinci, hemen sıradaki trabzanımıza üçüncü ikilikte trabzanımızı yaptım. Tekrar milbaşı aldım. Dördüncü trabzanımızı aynı trabzanımızın içerisine yaptık. Tekrar milbaşı aldım. Sıradaki trabzanımıza bu sefer üçlükte bir trabzan yaptım. Tekrar milbaşı doladım. Sıradaki trabzanımızın beline 1 2 üçlükte trabzan yaptım. Tekrar milbaşı doladım. Sıradaki trabzan belimize üçüncü trabzanımızı yaptım. Tekrar milbaşı doladım. Aynı trabzan içerisine dördüncü trabzanımızı yaptım. Şimdi tekrar milbaşı dolayıp sıradaki trabzanımızın içerisine üçlükte trabzanımı yaptım. Sırayla gideceğiz bundan sonrasını. 5 defada üçlü trabzanımızı yapacağız. Üçüncü, hemen dördüncü ve beşinci trabzanımı bu şekilde yaptım. Sayımız 18 oldu. Şöyle saydığımızda 18 adet trabzan yapmış olduk. Şimdi bir zincir çektik. Ters sık iğne ile birinci yaprağımızı bitireceğiz. Bu şekilde 3 yaprak daha yapacağız. Dördüncü yaprakta birleştirme yapacağız. Şöyle ortayı saymayacağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yaprağımızın ters sık iğnesine kadar yapıp gelelim arkadaşlar.
Daha sonra birleştirme işlemini yapacağız. Evet, ben orta hariç 1, 2, 3, 4. yaprağın ters sık iğnesine kadar geldim. Burada motifimizi birbirine ekleyeceğiz. Şöyle ben birkaç tane yaptım. Şimdi birlikte tekrardan ekleyeceğiz. Şöyle motifimizi tuttuğumuz zaman şu ilk yaprağımızın dibindeki yerden tığımızı geçiriyoruz. Hani ilk birleştirmeyi buradan yapacağız arkadaşlar. Tığımızı buradan geçirdik. Hemen ilmeğimizi alıp onların içerisinden geçirip bir adet sıkı zincirimizi çektik. Sıkıca çektik zincirimizi arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda yönleri bu şekilde bakıyor. Ters sık iğne ile trabzanlarımızın içerisine batmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ters sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ters sık iğnemi bitirip geleyim. Tekrar 5. yaprağımızın ters sık iğnesine geldiğimizde tekrardan bir birleştirme işlemi yapacağız. Ben bu yaprağımızı yapıp geliyorum. Ters sık iğnemi yaptım. 5. yaprağımı da 18 tane olacak şekilde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şöyle birleştirme yerine tekrardan yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 tanesini bıraktık. Şöyle 1, 2, 3, dördüncüye ilmeğimizi birleştireceğiz. Şöyle ilmeğimi içerisinden alıp sıkı bir şekilde bir adet zincir çektim. Tekrardan şöyle tuttuğumuzda yapraklarımız birbirine birleşmiş oldu. Artık ilk boşluğumuza ters sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı başa kadar geleceğiz. Son bir tane yaprağımız kalıyor arkadaşlar. 6. yaprağımız. Onu da şu şekilde boş bir şekilde yapıp geleceğiz. Motifimizi de bu şekilde birleştirmiş olacağız. Evet, ben bu yaprağımı da yapıp geleyim. Birleştirmeyi de göstermiş oldum arkadaşlar. Evet, bu şekilde birbirine de eklemiş oldum. Şöyle birkaç tane motifimi de ben yaptım arkadaşlar. Şöyle sıra boyunu şalımızda çıkartacağız. Yelek yaparken de böyle sıra boyunu çıkartacağız. Daha sonra üst sıralarını birer aralara yaparaktan eksiltmiş olacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi ben tekrardan bir göbek başlayacağım. Hatta ilk yaprağımı yapacağım. Bir üst sıranın birleşimini de birlikte yapacağız arkadaşlar. Üst sırada birleşiyor. Şöyle ben bir tanesini hatta birleştirdim. Şöyle kolaylık olsun diye. Göbeğimizi yapıp ilk yaprağımızda ilk birleştirmemizi buradaki motifimizi yapacağız. Ben hemen bir göbek yapıp yaprağımızı yapıp geliyorum. Evet, göbeğimizi yaptık. İncimi koydum. İlk yaprağımızı da bu şekilde yapıp geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve birleştirme yapacağız. Birleştirme yaparken şöyle tuttuğumuzda son yaprağımızın aynı burada olduğu gibi son yaprağımızın şu uç kısmından ilmek alıyorum. Şöyle sık iğnemizin içerisinden girdirdim tığımı ve ilmeğimi onun içerisinden geçiriyorum. Bir adet sık iğne zincir çektim. Şimdi ters sık iğne olarak yaprağımızı başa kadar getireceğiz.
bu şekilde ters sık iğnelerle yaprağımızı tamamlamış olacağız. İlk yaprağımızı. Evet, ben yaprağımızı yapıp geleyim. Tekrar ikinci yaprağımızı yapıp geliyorum. Evet, ikinci yaprağımızı da bu şekilde ters sık iğnesine kadar geldim. Şimdi tekrardan birleştireceğiz. Şuradaki midye kabuğumuza buradan sayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya şöyle tığımızı takacağız. Evet, altıncıya tığımızı şöyle takıp ilmeğimizi buradan geçiriyoruz. İçerisinden geçirdik. Bir zincir çektik. Şöyle döndüğümüz zaman tekrar motifimize ters sık iğne ile devam edeceğiz. Hemen birleştirmemizi de yaptık. Bu şekilde ters sık iğne ile devam ediyoruz. Evet. Ben bu yaprağımı da bitirip geleyim. Üçüncü yaprağımızda tekrardan birleştirme işlemi yapacağız. Oraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü yaprağımı da buraya kadar yaptım. Geldim arkadaşlar. Şimdi tekrardan birleştireceğiz. Şöyle saydığımızda şu birleştirme yeri hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya tekrardan şöyle tığımı alıp ilmeğimi aldım. Şuradaki ilmeğimi buranın içerisinden çıkartıp bir adet zincir çektim. Şöyle tuttuğumuzda ters sık iğnelerimizle devam edip yaprağımızı bitireceğiz. Her boşluğumuza sık iğnemizi yapıp yaprağımızı da bitirmiş olacağız. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ben yapıp geleyim. Sizler de yapıp gelin. Dördüncü yaprağımı da bu şekilde ters sık iğnelerine kadar yapıp geldim. Şimdi bir daha birleştireceğiz. Birinciyi buraya birleştirdik. İkinciyi öbür midye kabuğumuza. Üçüncüyü gene aynı midye kabuğumuza. Dördüncüyü de buradaki yere birleştireceğiz. Şöyle şuradaki ölçü arkadaşlar, onun dibindeki yere girdik ve ilmeğimizi buradan çıkartıyoruz. Şöyle sıkıca bir birleştirme yaptık. Bir adet zincir çekip tekrar yaprağımızla devam edeceğiz. Ters sık iğnelerle yaprağımızı başladığımız yere kadar getirelim. Dördüncü kez de birleştirmiş olduk yaprağımızı. Evet, ben bunu birleştirip geleyim. Beşinci yaprağımızın ters sık iğnesine kadar tekrardan yapıp geleyim. Beşinci yaprağımı yapıp geldim. Şimdi son kez bu motifimi birleştireceğim. Yani beşinci kez birleştireceğim. Şöyle 1, 2, 3, dördüncüye tığımı girdirdim. Ve ilmeğimi buradan çıkartıyorum artık.
Bir zincir çekiyorum sıkı sıkı, şöyle gevşek bir görüntü olmasın diye. Bu şekilde son kez de birleştirmiş oldum. Ters sık iğne ile yaprağımızı tamamlayacağız. Sırasıyla her trabzan boşluğumuza girerek ters sık iğnemizi yapacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bu yaprağımızı bir tane de boş olarak, hani birleştirme yapmadan, yani şurayı yapıp motifimizi tamamlayacağız. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir üst sırada tekrar size şurayı eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Şu üçlü eklemeyi göstereceğim. Ondan sonra videomuzu tamamlamış olacağız. İkili birleştirmeyi gösterdim. Beşli birleştirmeyi gösterdim. Şimdi üçlü birleştirmeyi tekrardan sizlerle birlikte yapacağım. Ben motifimi yapıp geleyim. Tekrardan bir tane motif çalışıp geleyim. Daha sonra şu üst tarafa birleştirme yapacağız. Evet, motifimi ben tamamladım. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi tekrardan bir göbek oluşturdum. İlk yaprağımı ters sık iğnesine kadar yapıp geldim. Şimdi ilk yaprakta birleştireceğiz. Şöyle burayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda şurası köşeye denk geliyor. Şöyle devam ediyor şalımız. Tuttuğumuzda şu son yaprağımızın, şu ikinci motifimizin son yaprağının ucundaki yerden ilmek alıp buradaki ilmeğimizi tutturuyoruz. Bir adet zincir çektim ve ters sık iğne ile devam edip yaprağımızı bitireceğiz. Burada 3 birleşim yapacağız. Az önce 5 birleşim yapmıştık. Bu şekilde ben yaprağımı tamamlayıp geleyim. İkinci yaprağımızı da ters sık iğnesine kadar yapıp geleyim. Tekrar birleşme yerinde birlikte yapalım. Evet, yaprağımı tamamladım, birinci yaprağımı. İkinci yaprağımı da ters sık iğne yerine kadar geldim. Yani 18 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi şöyle tuttuğumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya şöyle tığımı girdiriyorum. Ve ilmeğimizi takıp buranın içerisinden çıkartıyoruz. Bir sık iğne çektim. Yani bir zincir çektim arkadaşlar. Ve ters sık iğne ile yaprağımıza devam ediyoruz. İkinci birleştirmeyi de yaptık. Evet, bu yaprağımızı da bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu yaprağımı da tamamlayıp geleyim. Tekrardan üçüncü yaprağımızda birlikte birleştirelim. Evet, tekrar yaprağımı yaptım, geldim. Şimdi son birleştirmemizi yapacağız. Gene şuradan sayıyoruz yaprağımızdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya bu şekilde ilmeğimizi takıp buradan çıkartıyoruz ve sıkı bir zincir çekip birleştirmemizi yaptık. Gene yaprağımıza devam ediyoruz. Şöyle ters sık iğne ile yapraklarımızı başladığımız noktaya kadar getiriyoruz. Evet, burada 1, 2, 3 defa birleştirme yaptık. Yani şöyle baktığınızda duruşu bu şekilde olacak. Boyu böyle çıkarttım ben boyunu. İkinci sıramız böyle devam edecek.
Altlarda ikişer tane birleştireceğiz. Bir üst kata çıktığımızda 3 yerden birleştireceğiz. İkinci birleştirmeyi 1, 2, 3, 4, 5 yerden birleştireceğiz. Evet hanımlar, motifimi bu şekilde tamamlayacağım. 3 tane boş yaprak yapıp motifimi tamamlamış olacağım. Ben şalımı ilerleteyim. Şöyle çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra videomuzu da bitirelim. Evet, ben modelimi bayağı bir ilerlettim arkadaşlar. Örmesi çok zevkli. Gerçekten şahane duran, ağır, çeyizlik bir şal modeli oldu. Şöyle arkasını da döndüreyim. Arkası da bu şekilde görünüyor. Ön tarafı da bu şekilde. İsterseniz şöyle düz bir şekilde yapıp yelek de yapabilirsiniz bu modelden. Ama ben şal başladım. İnşallah kısa zamanda bitirip bir short videoyla şalın bitmiş halinde sizlerle paylaşmak isterim. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelip destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Tam çeyizlik, ben buradayım diyen bir şal modeliyle sizlerle birlikte olduk. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.